Herkese merhabalar, TTV'ye hoş geldiniz. Ben Ögün. House of the Dragon 3. sezonun 5. bölümdeyiz. Aslında bir süredir ara verdim. Bir iki hafta falan ara vermek zorunda kaldım. Çünkü önemli bir sınavım vardı. Ona hazırlandım, onun için bir süre ara verdim. Tabii ki de siz 3-4 gün arayla kanala yüklediğimi göreceksiniz ama neden 3-4 gün arayla kanala yüklüyorum? Ve çıkalı zaten aslında şu an 6. bölümde çıktı yani. Ama bayağı arayla yüklüyorum. Sebebi bu aslında, yani sınavımın olduğu döneme denk gelmesi çıkışının. Seyrediyoruz işte. Bulabildiğimiz her fırsatta seyretmeye çalışıyoruz. Evet, başlayalım. İyi seyirler dilerim. Neden böyle bir açıklama yaptım? Çünkü yine yani aradan bir boşluk bile geçse benim isim hafızam o kadar da iyi değil. Onun için aradan bir boşluk bile geçse isimler bazen aklımdan çıkabiliyor. Tabii ki de kendimce notlar alıyorum. Ama yine bir şeyleri unutmuş olabilirim. Onun için kusuruma bakmayın. Yavaş yavaş yine toparlayacağız. Tek bir seferde yüklemiyorlar maalesef bu bölümleri. Haftadan haftaya yüklüyorlar ya. Bunu sevmiyorum abi. Çünkü çok kopuk oluyor benim için. Benim için çok kopuk oluyor. Yani o hafta içinde başka seriler seyrediyorum. Bir sürü şey oluyor. Bir sürü şey yaşanıyor falan böyle. Yükleseler yani hepsini böyle bütün sezonu tek böyle bir gün içerisinde seyrederim vallahi işte. Ama onu yapmıyorlar maalesef. Yapacak bir şey yok. Ne oluyor? Oo, Christian Cole sonunda saldırıya başlıyor. Starklar ve diğer ekibe saldırıyor. Christian Cole harekete geçiyor. Christian Cole hala mücadelesine devam ettiriyor. Küçük küçük de olsa isyanlar çıkartıyor. Birlikleri düşürmeye çalışıyor. Birliklerinin önüne geçmeye çalışıyor. Bu cadı da burada hala. Aemond nerede? Aemond'u sakladığını düşünüyorum bence. Tabii hiç kimseye söylemiyor. Christian Cole'a da söylemedi. Aemond'u 2-3 bölümdür falan görmüyorduk. Yaşadığını biliyoruz artık o zaman. Aegon'la ilgili kabuslar görüyor. Yaptığının az bir şey pişman mı? Tabii bu arada Aemon'u böyle görüyoruz da Aemon'un da aslında ya tabii ki de böyle çok böyle yetişkin birisi olarak gözüküyor ama aslında bildiğim kadarıyla şu an 16 yaşında falan olması lazım. Aslında daha çocuktu aynı zamanda. Değil mi? Ben öyle biliyorum. Kitaplara göre falan aslında daha 16 yaşında çocuk gibi bir şey şu an. Tabii biz herkes böyle farklı görüyoruz. I don't want it. You must. Evet. Hamile Helena. Aegon's heir, a rival to Joffrey. To Rhaenyra herself. Tahtın yeni varisi doğuyor. As far as we know. He's at Harrenhal. No, he was there, but he's fled. He's vanished. I've seen him. Helena gördüm derken Helena'nın böyle görüşleri falan mı var? I can't do it. Çocuktan vazgeçmek istemiyor ama Please. zorluyor. Çocuktan vazgeç diyor. Yoksa Rhaenyra öldürecek o çocuğu diyor. Helena, please. Yapma. Listen to me. Yapma Helena, tahtın yeni bir varisi çıksın. Çünkü şu ankiler hepsi eşek yani. Rhaenyra'yı da hiç sevmiyorum. Evet. Düzgün birisi çıksın sonunda ya şu tahta uygun. Hiç kimse valla bence bir kralın ya da kraliçenin statüsünü taşımıyor. Evet. Sir Christian Cole oradan ilerleyişini yavaşlatmaya çalışıyor. Birçok sorun var. Birçok sorun var. Şimdi askeredeki bazı adamlar gizlice katledilmiş. Hala Aemond bulunamadı. Bununla ilgili sorunlar var. Christian Cole da engelliyor orduların ilerleyişini. Dragonstone. But my voice. Her yerden saldırılar geliyor. At this moment, there is a disturbance in your city, and you, yourself, are its likely cause. Wow. Yüzüne dürüst oldu. Have asked him at all. Rhaenyra bunu kaldıramıyor bir de. Dürüst olunmasını. For the warrior himself, I'm going to find him and fucking Sen Aemond'u bulup da küçük kardeşini bulup da intikam almak istiyor. Bütün bunların sebebini de kendisinden buluyor. Aemond'u suçluyor her şeyden ötürü. Yani tabii ki de Aemond'un birçok sebebi var ama tek suçlu Aemond değil bu arada. Kendisini de çok iyi yönettiği söylenemez. Aslında kibar bir yöneticiydi ama çok da iyi bir yönetici diyemeyiz. Kendisi işte. Evet.
Kraliçenin Rhaenyra'nın kulağına gitmesin diye. Perhaps, but Hatta rahatsızlanıyor. Neden acaba? Crucian kol bile düştü. Bir sıkıntı var. Ejderha mı acaba? Yoksa başka bir şey mi? Yerlerde mi bir şey var? Yerlerde bir şey var. Diken gibi bir şey mi var? Yoksa. Aynen yerlerde dikenler var. Kuzgun ayağı. Attan ayağına atmış. Tuzak kurmuşlar yerleri. Atların ilerleyememesi için. Atını öldürmek zorunda kaldı. Çünkü bu durumdan sonra işe yarayamazdı at. Ayağı olmayan at ne işe yarayacak, evet. Yemek aslında. That's gonna make up for steady wage anymore. If I lead them, they will. Askerlerde rahatsız tabi. Since you were the Prince of Fleabot, Hala most of the men maaş alamıyorlar. swaddling. Devamlı konuşmayla ikna edeceğini düşünüyor ama evet, birçok sıkıntı var. Şövalyeleri öldürmüşler bir de. Başka şehir... Birileri şövalyeleri öldürüyor bu arada, evet. Şehrin içinde bir sıkıntılar var. Rhaenyra'nın ise umurunda değil bu. Yani umurunda tabii ki de ama esas mesele olarak Vhagar'ın ölümünü görüyor. Vhagar ve Aemond'u avlamak istiyor. Ama ilk önce şehrine hakim olması lazım işte. Lord Tormund bunları planlıyormuş. Şövalyeleri böyle çat çat öldürüyor. İç sıkıntıları yaratmaya çalışıyor. She swore that Dawn would ever be unbowed, unbent. Vav, bu söz buradan geliyor. Eğilmez bükülmez sözü. The great host Aegon the Conqueror'a karşı çıkmış kadın. Ve buradan geliyor bu söz. İnanılmaz güzel bir tarihleri varmış aslında da. that she was vanquished, but she rose up out of the darkness and slaughtered them in Of, çok iyi lan. Gitmeden önce kendi sularını zehirleyip de şehri terk etmiş. Bu sefer işgalci askerler gelince, kendi sularına içince bu sefer işgale kendileri başlamış, kendi şehirlerine aynı şekilde. knew nothing of Avantajı kendi ellerine almış. İnanılmaz bir savaş zekası. their armies, the obscenity of their dragons. Ama tabii ki de ejderhalara karşı pek bir işe yaramıyor. Enemy. Let's start again. Satranç gibi bir oyunda yendi sanırsam. Belli. Ve yenilgiyi haz edemiyor. Yoksa Hazreti şu an seninle çok gurur mu diyor. Ya eminim çok rahatsız oldu ama. Apologize for victory. Ama mutlu senin adına. Çünkü seni bir yandan da kral olarak yetiştiriyor. may even be able to send for her one day. Biz kaçalım, kızını bırak diyor. Daha 4 yaşında mı ne kızı. You look away when you lie. Ama Helena cidden bir şeyler yapmasın. Çünkü bir çocuğun doğacak, erkek bir kız bilmiyoruz. Erkekse Rhaenyra bunu öldürmek ister. Ejderha sesi duyuyor sürekli. Neden acaba? Nerede bir de? Hala bu kalede mi? Bu kalede nasıl Criston Cole falan bulamadı? Yani tabii ki de eminim çok büyüktür ama bütün odaları falan karıştırdılar. How will you do that? If the dragon is Kalede gizli bir yerdeler sanırsam. I'm a pathetic cripple. Hmm. There is no possible scenario. Güzel, kabulleniyor. Bazı şeyleri kabullenmesi gerekli artık. Should we return to the camp, Your Grace? İkisi açtan ölmek üzere. We're on guard. And mother indulged him. She loved him more, is the truth of it. Poor darling Aemon. İkisi annesi beni diğer kardeşimden daha çok seviyor diye düşünüyor. I must say, Your Grace, İkisi hala çocuk ya, çok belli. but instead you trampled your birthright in the Wow, sonunda birisi dürüst davranıyor. Sorun Aemond değil diyor, sorun sendin diyor. with your sycophantic friends. Kesinlikle, evet. You are a terrible man. Güzel. Dürüst davranıyor fakat bir etkisi olacak mı acaba? Yani Aegon bir şekilde geri döneceğini düşünüyoruz ama nasıl acaba? 6 if you count the two from yesterday. All gold cloaks, all killed in the same way.
Aynen, çevrim muhafızlarının birileri öldürülüyor. Bir şeyler yapmanız lazım artık bununla ilgili ve çevrim muhafızlarına para da ödemiyorsunuz. Daha çok sıkıntı oluyor. Straight through the lowlands toward the crossing, we may yet still gain a day or two over Tully's hut. Şu an Christian'ın yanında olan ordu aynı zamanda Christian'a karşı da gelmek istiyor. Sadece Christian'ın emrinde devam ediyorlar. Fakat hiç kimse devam etmek istemiyor. Herkes bunun bir amacının olmadığını düşünüyor. Servant house. Okey, Lannister'a denk geldiler. Oha, bu Lannister hayatta mıymış? Denize düşmüştü. Oha. Denize düşmüştü bu adam. Ama ölmemiş. Bunu beklemiyordum. Öldüğünü düşünmüştüm. Speak and you serve no one. You gain the queen no advantage, but if you say nothing, Helena ne yapıyor böyle? Sanki bir büyü yapacakmış gibi durmaya çalışıyor. the high tower if a time should come when you have need of it. Cidden Mysaria ikna oldu mu yani? İkili oyna diyor Mysaria. İkili oyna dedi. Bir gün bize de işin düşer dedi. İkna oldu mu? Bu kadar mı? Aa, bir ejderha ayak izi mi? Belki de Vhagar'a ait olabilir. Vhagar'ı bir süredir görmüyoruz. Herkes yorgun argın. Düşen adamı ölmüş seyirte bırakıyorlar. Sülük. Ölüme getirdiğinin farkında da kendisi. He has never been here. She's lying. I've heard about you. Witch. Güzel. Birileri cidden Aemond'un izini buldu. Cast out and wandering, touched in the head. Ve senin o sözlerinde kalmıyorlar. You speak. Evet, ne yaptı? Aemond çıktı. Ama mücadele edecek gücü var mı? Hala yaralı. Ama edebiliyor belli. Evet, çok yaralı, farkındayız. Ama 4 kişinin işine 4 kişinin üstesinden geldi. Bu hale bile. Birileri tacını buldular. Bu çizmesini öptü adam mı? Tacını çalmaya çalıştı, yanlış yaptı. Hayatta vermez Aegon onu. For the sacrifices you make now. 2 katı. Yani şu an normal bedeli bile ödemiyorsunuz ki. Nasıl becereceksiniz bunu? Their return with wagons spilling over with silks and silver. Yani çok Umut şu an saçma çalışıyor ama cidden inanıyorlar bir de yani. Ben hasittir lan derim. No man walks alone. Woodguard, Outram, you Okey, ikna oldular. Köprüyü de yıkmışlar. Çok daha büyük sıkıntı. Yüzmek zorunda kalacaklar. Köprü yok. Burn the bridge behind them. Evet, yakmışlar köprüyü. Ne yapacaksınız? Evet, konuşturmaya çalışıyorlar. Kim sizi gönderdi? King is dead. Please. Kral mı verdi? Hangi kral? He said it was compliments of King Daeron Targaryen. Daeron. Daeron, evet. Now, please. Yani bunca şeyden sonra tabii ki de ölecektin yani. Böyle bir şeyden sonra affedilmeyi beklemedin herhalde. Raft the river. Or swim it. Hala o denizi aşmak istiyor. Christian hala devam edecek. And I will die as such. Hadi bakalım. Glorious in battle. Not in their service, İnsan öyle mi? Christian mı bu diğer en iyi savaşçısı? but in my own. Savaşarak ölmek istiyor Christian. O yüzden ilerlemeye devam etmek istiyor. Cesur, korkusuzca And Queen Alicent herself will hit. devam edecek. Ormond has declared him king. Şimdi rakibimizi bulduk. Ormond değerini yükseltiyor kral olarak. Değerini ilan ediyor. Yani Ormond sıkıntı çıkartıyor. Orada bir geçit mi var? Gizli geçitler. The warrior, lend us his sword. Oha, gizli geçit buldular birdenbire. Yollarını ayırıyorlar. Bazıları gidiyor, bazıları kalacak. Yerde bir şey vardı. O neydi lan öyle? Orada kapana mı kısıldılar? Ne oldu lan öyle? Stranger. Duvarlara dokunabilirler ama orada bir şey vardı. Yerde sürünen.
Hainlerin ziyafeti. Oha, bütün şövalyeleri birisi öldürmüş. Çok büyük bir hain var içlerinde sanırsam. Bütün şövalyeleri birisi öldürmüş. Okey. Bu sıkıntı. Helena ile Alicent aslında sürpriz bir şekilde bir kaçma yolu buldular. Gizli bir geçiş buldular ama kapalı çıktı. Ve orada kapana kısıldılar. Ama çıkış yolunu bulurlar herhalde. Tek düze bir yol değil mi? Tek düze bir yol da olmayabilir aynı zamanda. O karanlıkta belki orada da kalabilirler de bilmiyorum. İlla ki birileri gelip de kurtarmaya gelir. Gece belki denetlemeye birisi gelip de gider ya da sabahleyin işte gelince o gizli geçişin açık olduğunu görür. İçeriden geçip de peşlerinden bakmaya gelir birisi illaki. Böyle bir şey olacağını düşünüyorum. Onun dışında şehir muhafızlarını kim öldürdü? Ve hepsini böyle öldürüp de koyduklarına göre cidden çok fazla hain var aynı zamanda içeride. Yani sıradan insanların yapabileceği bir şey değil. Çünkü sadece bir tane olsa tamam, böyle 10 kişi ya 5 kişi falan atlamıştır üzerine, halletmiştir falan, ama yani 10 tane kılıçlı, zırhlı şövalyenin icabına bakmak cidden bir sıkıntılar var. Bir sorunlar var. O konuşturdukları, Daemon'ın konuşturduğu adam ben tekim falan demişti ama öyle bir şey değil anlaşılan. Tek kişi olsa bile yine çok zordu çünkü daha önce de birkaç tane şehir muhafızının icabına bakılmıştı. Tek başına sadece bir çapurcunun şövalyenin icabına bakması biraz garip gelmişti bana da. Kalabalık oldukları düşünüyorduk ama cidden çok kalabalıklarmış. 10 tane falan şövalye gitti. Sıkıntı. Bu iç sıkıntıları da yol açacak çünkü hem paralarını ödenmiyordu hem şu an öldüler de. Şu an şehir koca, kimse de yok. Tabii ki bunların hepsinin başında Lord Ormond var. Bunlar planlamış ama nasıl bu kadar çok kaynağı var? Nasıl bu kadar çok erişimi var şehrin içine kadar? Sir Criston Cole'la Sir Gawain'in yolları ayrılıyor. Sir Gawain artık dönmeyi planlıyor. Sir Criston Cole ama ben kendisinin aslında o zamanki en büyük şövalye olduğunu düşünmüyorum. Çünkü mücadelelerini görmüştük aslında. Daemon'u at sırtında yendiğini gördük tabii ki de ilk sezonlardan sanırsam. Daemon'u at sırtına yendiğini görmüştük ilk ya da ikinci sezondan. Fakat kılıç mücadelesinde Daemon'dan daha mı güçlü? Aemond'a karşı bir mücadelede hafif kaybettiği gibi görmüştük sanki. Tabii emin değiliz. Gerçek bir mücadelede işler değişir. Belki cidden Sir Criston Cole en güçlü şövalye olabilir. Bunu görmek isterim aslında ama Aemond'a karşı karşıya geleceğini düşünmüyorum mesela. Şu an en güçlü şövalye kapsamında kimler var? Aemond var. Daemon var. Bir de Sir Criston Cole var sanırsam. Başka böyle gördüğümüz güçlü şövalye kıvamında kimler var? Güç var sanırsam. Evet. Yani bölümler ilerliyor ama düşündüğüm kadar böyle bizi gazlandıran, bizi ateşleyen bölümler olmuyor açıkçası. Ve ben karakterlere de pek bağlanıyorum. Ben Rhaenyra karakterine de ya ilk sezonda aslında böyle gençlik haline ben çok bağlanmıştım. Çok hoşuma gidiyordu o gençlik, ergenlik hali falan böyle. Ben çok sevmiştim aslında. O oyuncuyu da çok sevmiştim. Daha böyle vahşi havası vardı. Cidden sevmiştim fakat yetkin Rhaenyra'ya gelince, yetkin Rhaenyra'ya geçtiğinden beri aslında ben sevmedim ya. Oyuncuyu da sevmedim. Kanım da ısınmadı. Hiçbir karakterle de bağdaşamadım. Game of Thrones'ta her karaktere bağdaşabiliyordum. Her karakter böyle Tywin olsun, Jaime olsun. Bütün karakterlerin oyunculukları olsun, hem özellikleri, her karakterle çok iyi bağdaşabiliyordum ama bu seride özellikle bu sezon, önceki sezonlardan kaç yıl geçti pek şey değilim de bir süredir çok bağdaştığımı hissedemiyorum karakterlerle. Bilmiyorum, bu sezonu devam edelim, bu sezonu bitirelim. Bakalım bu sezon ilginç biterse tabii ki de bir sonraki sezona devam ederiz ama bu sezon şu ana kadar gidişatından ya beni pek böyle gazlayamıyor ya. Sanki böyle Game of Thrones ya da bu evrene olan bağlılığımdan dolayı devam ediyorum gibi hissediyorum sürekli. Ama Knights of the Seven Kingdom serisi de benim çok hoşuma gitti mesela. Ben orada Sir Duncan'la çok iyi bağdaştım. Ege orada çok hoşuma gitti o ikilinin diyalogları. O ikili bana çok daha eğlenceli geldi ve kesinlikle Knights of the Seven Kingdom'a devam edeceğim. Fakat House of Dragon artık beni bir tık baymaya başladı ya. O havayı oyunculardan, karakterlerden o kıvılcımı alamıyorum maalesef. Evet, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye.